Şimdi bir beşerle birlikte sanattan çok söz ediyorum. Böyle boş değil bu. Tasavvuf baştan sona şiir sanatıdır yani. Şiir sanatıdır. Şimdi bir şeye beşer şaşar dedikleri cinsten bir beşere siz yüksek bir şiir kalitesinde işte bu Doğuş olsun veya bir Nazım Hikmet okuyun yani değil mi? Yani Necip Fazıl okuyun. Yani şiirde çok yüksek şahsiyetler bunlar. Efendim ya da Mehmet Akif okuyun. Şimdi okuyorsunuz şiiri, beşer dinliyor. O kadar. Sadece dinliyor. Dinleyemez. Öyle sesleri duyar. Peş peşe bir anlam ifade etmiş. Anlam da değil. Etkilenmez, etkilenemez. Beşeriyeti etkilenmez. Yani ağzı sulanması lazım onun. Yani organik bir şey. Yani bir limon sıksanız etkileniyoruz. Ağzımız sulanıyor. Şiir okuyorsun etkilenmiyoruz. Çünkü şiir ruhunu yakalayıp cezbetmesi lazım. Kökleri, sendeki kökler, bedenindeki köklerden seni koparması lazım. O yüzden ruh aynı zamanda rayha demektir. Esans. Esans, rayha. O zaman bir çiçeğe bakıyorum, görünüşü çok güzel. Gidiyorum, bir papatyalarda olur mu? Bayılırım ben papatya, çok güzel. Giderim, hemen koklama ihtiyacı var. Giderim, ot kokar. Evet. Ama bir sümbül var orada. O boynu bükük ama yani aşağıda böyle parlamıyor papatya gibi. Ama rayhası var. O rayha geldiği zaman ona doğru çekiliyorum. İşte manevi çekim, o rahşane olma bu. O öyle bir rayha yayıyor ki ruh. Otomatik yaklaşıyor. Ruhla rayha aynı kökten. Yani. Evet. Ona doğru o da zaten ne demiştik? Ruh radiation yani bir dalgalanma. O zaten kokuda dalgalanarak geliyor, sana geliyor, seni çekiyor. Şimdi demek ki beşeriyetimizden bizi çekip alan ve güzelliğe doğru bizi çeken her şey insanidir, ruhsaldır. Ölçü. Bu. Bu nedenle de yine mühür Kur'an-ı Kerim'den ve Resul-i Ekrem'dendir. Resul-i Ekrem'in mührü şu. Yani hadis-i şerif diyor ki Allahun cemilun yuhubbin cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Şimdi bana soruyor dostlarım, diyorlar ki abi ya güzel anlatıyorsun patır kütür falan ama yani Allah'ı sevin diye ayet var. Biz bunu bir yerde görmedik. Nasıl seveceğiz kardeşim? Yani bu akılla sevmek istiyor. Yani hayır, akılla sevmek istiyor değil yani. Haklı adam ya. Haklı. Yol arıyor. Ya ben bir şeyi sevmem için onu algılamam lazım. Nasıl yani? Böyle hayal ediyorum. Veya birçok insana rastlarsınız. Ben Allah'a aşığım falan. Nereden aşıksın? Nasıl oldun? Ya. Bir söyle bakayım. Yalandır yani. Kendi sanrısına. Sanrısıdır. Böyle bakarsın bir peygamber adı geçer. Allah diye bağırıverir. Sen ne gördün? Yani nitekim ben şahit oldum. Yusuf suresi okunuyordu. Güzel okudu hafız. Hazreti Yusuf'un Zeliha ile olan o gömlek yırtma meselesi filan. Allah diye camide bağırdı adam. Sonra gidip arkadaşım ya ne dedi, bir şey oldu. Biliyor musun manasını? Allah kelamı dedi, beni coşturdu. Tamam gel bakalım. Hoca efendiye gittik. Hoca efendi siz biraz evvel ne okudunuz? Dedi Yusuf suresi. Orada ne dediniz? İşte Zeliha gitti Yusuf'a şehvetle gömleğini yırttı filan dedim. Ya sen buna Allah Teala bununla seni cezbeye mi çağırdı ya? Bilmediği bir şey, bir sese coşku duyuyor. Bu kötü değil. Yani kötülük olarak söylemedim. İşin aslıyla alakası yok. Herkes kendi zannına coşuyor, bağlanıyor. Halbuki şimdi ne dedi? Allahun cemilun yuhibbun cemal. Allah güzeldir ve güzeli severse, arada sevgiden söz ediyor, muhabbet. O zaman her güzelde duyduğun sevgi Allah sevgisidir. İşte bu. Allah sevilir. Her güzelde. Bunu bize bakın nasıl açıklıyor. Bakın. Çok çok ilginç değil mi? Bak her tarafı bağ bostan eylemişse ve her yeri hüsnü güzelliği gülistan eylemişse, bir gül bahçesine çevirmişse ki öyle diyor. Her sıfattan
Bak şimdi bu önemli. Her sıfattan zatın ilan eylemiş. Sıfat bu fenomenler. Dış dünyada görünen her şey, algıladığımız doğada, çevrede, algımız her şey ama çiçeği, böceği, her şey. Manzarası, suyu, insanın tavrı, duruşu, konuşması, şiirler, tiyatro eserleri, sinema hepsi bir veçtir. Yani bir yüzdür, bir görünüştürler. Fenomen zaten görünür. Değil mi? Bu görünmedeki güzellik, bak birçok şeyi görürsün orada ama görünmedeki güzellik veçullah'tır. Bir sıfattır ki zat oradan güzelliğini gösterir. Bunu anlamak çok zor değil. Yani her birimizin ki siz sanatçısınız ve sanatçılar da bunu ben sanat severim. Bana diyorlar ki sen sanatçı mısın? Hep sanat anlatıyorsun. Yok diyorum. Ben sanattan anlamam diyorum. Ama sanatçıdan anlarım. Sanatçıdan çok iyi anlarım. Şimdi bir halin var. Hüzün. Evet. Nitekim seninle benim bir ilişkim vardır. Onu keşke kimse görmesin. Fotoğraf değil mi? Öyle güzel bir etki, evet. Öyle bir muhabbet etkisi alıp, öyle bir gözyaşı, böyle bir vaftiz oldu ki, öyle bir gözyaşı ben tanık oldum o anda ki. O cemalde Rahşane'den haktı. Neden? Çünkü kendi nefsi çekildi, egosu arkaya gitti ve orada bir lütuf çıktı orada. Yani bize bir lütuf çıktı işte. O sanatsal etkiye veçullah diyoruz. Evet. Ve o güzellik, o güzellik böyle muntazam bir şey demek değil. Ha, o güzellik algısı benim ruhumu etkiledi. Benim de gözyaşım geldi. Bak şimdi. Şimdi oldu. Ha, işte bu ruhsal etkileşim. İşte her sıfattan veçin rahşar eylemiş. Zattan zata. Evet. Hüsnünü, güzelliğini izhar eder, zuhur eder, görünüşe çıkar, fenomenal kılar, eder. Bunca sıfat. Binlerce suretten görünen haktır. Zatına insan burhan eylemiş. Tüm tabiatta sıfatlarıyla hakkı tanırsınız ama zatı insanda. Neden zatı insan olsun ki? Yani o da bir sıfat olmasın da. Zatı insan. Nereden? Çünkü ben bilincinde olan yalnız insandır. Ben bilinci. İrade, ben bilinci insandadır. İrade de değil, irade hayvanda da var. Evet, onu diyecektim. Birazcık. İnsanda ihtiyar var. İradenin ters çalışması demek. İhtiyar hayır diyebilmek. Hayır diyen bir tek insandır. İnsan hayır dediği için insandır. İhtiyar olur. İhtiyar bizde yaşlılık zannediyor. Öyle zannediyor. İhtiyar iradenin nefse karşı kullanılması. Muhalefetun nefs demek. Kendi nefsine muhalefet edebilen yalnız insandır. Hayvan arzularını durduramaz. Arzularını durduramaz. Hatta görürsünüz bu medyada çok var. Bir aslan sürüsü kocaman bir mandaya saldırmışlar. Çoluk çocuk hep beraber mandayı arkadan kemiriyorlar. Gerçekten bunu görünce çok şaşırdım. Manda biliyorsunuz 17 saniyede idrak eder. Zaten sinir sistemi zayıftır, o ağrı falan çok duymuyor. Arkadan koparmışlar böyle yiyorlar falan. Mesela zannedersin ki o bağıracak, çağıracak, kaçacak. Hayır, otluyor. Çok ilginç değil mi? Bakar mısın ya? Otluyor. Öbürü de oradan yiyor. Şimdi bu ne? Arzusunu durduramıyor. Tehlikede, canı tehlikede ama arzusunu durduramıyor. O yine otlamaya devam ediyor. İşte buna hayvan diyoruz. Hayvan arzularına muhalefet edemiyor. İnsan arzularına muhalefet ettiği için insan. Hayır diyor. Etmesi gerektiği için İşte becerebilenler. O nedenle Kur'an-ı Kerim'de der ki tüm dinlerde sizden önceki tüm ümmetlere de oruç farz kılındı. Şimdi bu oruç meselesi aç durmak zannediliyor. İşte efendim sağlığımıza iyi geliyor. Allah da bizi çok seviyor. Evet. Onun için ya oruç tutun sağlığınıza iyi gelir falan. Ya böyle hikaye olur mu kardeşim ya? Uydur söyle. Allah Allah. Oruç tutmak ne demek? Oruç tutmak neyi yani mevzu ne? Gıda almayacaksın belli bir süre. Evet. Tamam? Cinsel ilişkide bulunmayacaksın. Evet. Şimdi aslında ne bunlar? İkisi de hayati. Yemeyeceksin, içmeyeceksin hayati. Nereye kadar yiyip yemez, içmez olabilirsin?
Değil mi? Bir süre sonra artık şekerin düşer, bir müddet sonra halin kalmaz, bir müddet sonra vücut artık, hele susuzluk, ölüme doğru gider. Yani öyle bir sınıra doğru git ki, onu kendini öyle bir tut ki hayvanlığını denetlemiş ol. Hayvan arzu, yiyecek, yemek istiyor, şehvet. Dur bakalım. Bir sınıra gelsin, halsiz kalsın. Halsiz kalan beden olduğunu fark edeceksin. Beden halsiz olup zayıfladığı zaman ruh güçlenir. Bir bakar ki ben bu değilmişim. Ya. Her arzu ettiğinde tıkınsın, yesin, içsin. Kendini bedenden ayırt edemez insan ruhu. Çünkü devamlı beden çalışıyor. Evet. Üreme de hayati bir şeydir. Eyvallah. Üreme o kadar hayatidir ki, çok şaşırtıcı bir örnek vereceğim. Ekstrem bir şey. Nazilerin kamplarda ki işte bir şey yaptılar. O kadar ağır eziyetler falan yaptılar. O tarafı ayrı. O ayrı. Aç bıraktılar. Ve fotoğrafları vardır oradaki ahalinin. Bir deri bir kemik kalmışlardır. Böyle son fotoğrafları vardır böyle. Ama çok şaşırtıcı bir şey var orada. Tespit edilmiştir. Hatta Viktor Frankl o şeylerden çıkan birisidir. Kamptan canlı kurtulanlardandır ve ondan sonra dünyayı kurtaracak eserler yazdı. Logoterapi diye bilim dalı çıkarttı. Düşün, o ortamdan geliyor. Tabii. Şimdi onun da şahit olduğu bir şey. Bir deri bir kemik kalıyorlar ve herkesin içinde ayrıca çekilecek gidecek bir yer yok. Seks yapıyorlar. Giderken üremeye devam. Evet, ben bunu danıştım bilim insanlarına. Dedim ki bu nasıl olabilir? Yani bu haz alayım, gene haz alayım falan. Hayır dedi. İçgüdü, üreme içgüdüsü ölüme yaklaşınca üreme içgüdüsü. O nedenle diyor ölüm trendinde olan erkeklerde ereksiyon olur diyor. Allah. Evet. O yüzden sıcak suyla onu ederler. Allah. Hoca efendiler. Niye? İkisi de ölümcül bak. Hayati mesele. Demek ki oruç insanın ölümle yüzleşmesinin iradi bir şeyi. Yoksa aç durup belli, sonra akşam ne var ne yok doldur. Hayır. Şöyle gerçekten akşam diyelim ki işte suyunu tabii ihmal etmeyecek. Bir çorba. Bir çorba, bir iki hurma falan, böyle onlarda mineral var diye, işte zeytin falan. Başka hiçbir şey yemesin. Bunu 30 gün yap da göreyim, bak bakalım. Sen de görüyor musun bir şeyler? Emmi oluruz. Bak bakalım ne göreceksin o zaman. Yani nefsini arıtan bilir dedikleri böyle bir şey. Hayvanlık nefsinden arınmak asıl mesele burada. Yoksa zihinsel bir şey değil. Şunları bilsem, bunları bilsem daha iyi bir insan olacağım. Hayır, hiçbir zaman daha iyi insan olmaz. Riyazat dedikleri, erbain dedikleri. Budur. Bu bütün şeyde var. Şimdi niye bunu söyledim? Uzak Doğu'da da var. Orada gitmiyor mu? Efendim, Herkes gitmiyor mu? Oraya gidiyoruz şimdi ya. Yani bu kelam niyeydi? Hindistan'a gidiyoruz. Gideceğiz biz. Hindistan gideceğiz. Gideceğiz ona. Evet. 10 bölüm. Hindistan tam da o Brahmanizm tam da bu zühdü takva meselesiyle ilgilidir. Tüm o Buda'nın da geçirdiği şeyler riyazat, yani oruç. Oruç iradeyi güçlendirir. Hayvani nefsin arzularına dur der. İhtiyar eder. Hayır. Hani derler ya, oruç tutmayacaksın, oruç seni tutacak. Evet. Ben sana, yani bu hayvana, ben seni dilediğim zaman yediririm. Besleyeceğim, öyle oldu. Dilediğim, Ama ben de. Evet. Bu onun için at beslemeye benzer bu. At tımar etmeye benzer. Bu nedenle de tasavvufta buna feraset denir. Feraset. Fereş'ten geliyor. Fereş İran dilinde, Perslerin dilinde ne diyoruz ona? İşte Acemi dili, Acem dilinde Araplar Acemi demiş. Ondan sonra fereş at demektir. At. At terbiyeciliğine ne denir bilir misiniz? Siyaset. Seyiz at terbiyecisidir. Seyiz atı siyaset eder, yani onu yönetir. İşte feraset ehli dediğimiz at gibi duyuları çok yüksek insanın atla olan ilişkisini düşünürüz. At ağlar,
At sahibini gördüğüm kişiler havaları coşar. Duygusaldır. Kızarsa tekmeler, Kızdırmayacaksın. Aman. Bunu kızdırmayacaksın. Evet, işte bak, Tekmeler. tekmeler. Bunu kızdırmayacaksın. Bunun sezgisini açığa çıkartacak şekilde terbiye edeceksin. Siyaset bu. Ne kadar. O yüzden derler ya dini siyasete alet etmeyin. Ben diyorum ki din kendisi siyaset kardeşim. Sizin zannettiğiniz siyaset Ya değil o. değil. Dinin kendisi siyaset. Siyaseti Ali dediğim. Siyaset hali bu. Yani kendi şu hayvanı Balans bir seyis olacaksın ve bu hayvanı öyle rafine edeceksin ki aç bırakacaksın, sonra ödül vereceksin. İşte bu terbiye etme. Yani bir at terbiyecisi git sor nasıl yapıyorsun abi de. Aynısını kendin yap. Hiçbir şeye lüzum yok. Gerek başka yok. kimin tavsiye abi ne yapacağız falan deme. Kırbaça da lüzum yok. Bilmem ne de. Ya lüzum yok git at terbiyecisi nasıl yap bunu nasıl ehilleştirdin aynısını yap. Geçen bir gösteride gördüm. Kızcağız, genç bir kız. Hiçbir şeye bağlı değil. İpi yok, hiçbir şey yok. Atın yanında giriyor, bir duruyor. Şöyle yapıyor. At dizini çöküyor. Evet. Bak, 2 adım geriye atıyor, şaha kalkıyor. Aynen. Hiçbir şey yok yani. Ne bir çomak, ne bir ip. İşte orada rabıta var. Yapmış. Eyvallah. Gizli ip var orada. Günlerce demek ne uğraştı onunla. Gizli. O illa onu çok abartmamıza Yani gerek yok. uğraştı Günler, yani. müller. Mühim onlar o değil. Kimisi onu bir senede yapamaz, kimisi bir ayda yapar. Hani atlara fısıldayan adam diye bir şey vardı, film var. Mesela. Niye? İşte o işte yani fısılda. Bu ata fısılda. Bunu ve at kelimesi de Türklerin çok ilginç olarak kullandığı bir şey. Biliyorsunuz Orta Asya'da Türkilerde yani eski Türklerin halen de var, devam ediyor. Doğan çocuğa isim vermezler. Ad vermezler. Ve adsız derler. Adsızlık başlangıçta herkes içindir. Kim doğdu? Kimdir? Mesela diyelim Yaslamanların adsız. Atsız. Ha, filancaların ama o filancalar biliniyor. Tabii. Onlar var. Aynen. Bu daha var değil. Onun atsızı eyvallah. Onların adsızı. İşte Mehmet Ağaların adsızı filan gibi. Böyle. Ne zaman ergenliğe gelir? Ergenliğe geldiği O zaman yaşa kadar. ergenliğe geldiği zaman bir erginlenme töreni vardır. Evet. Erkekler için bu. Götürürler üç gece bırakırlar. Aç bir ilaç. Ormana bırakırlar ya da bir mağaraya bırakırlar. Orada korkularıyla yüzleşir. Orada kendi hayatta kalmak için ne arayıp yapacak, kendisi Ateş mi yapacak, bir şey avlanacak, işte onları yapabiliyorsa ve oradan kaçtığı zaman veya bu işi terk ettiği zaman artık o toplumda kabul görmez. O şey değil, değersizdir o. Onu orduya da almazlar. At vermezler. At. Atsız olur. Atsızdır çünkü. Biz sana diyoruz ki at sadece isim demek. Hayır. Oradan kahramanlık olarak ergenleme töreninden birisi çıktığı zaman kimisi de bir ayı boğan derler mesela. Ayı yavlamış öyle sürükleri getirir atar ortaya der. Onun İşte, için hadi bakalım. ayı boğan. Adı ayı boğan olur yani. bir Evet. dakikada. Evet. Ya da çiçek toplarsın. Filan. Evet, çiçek toplayan da olabilir. O Kızılderililer de var ya Eyvallah, çiçek eyvallah. toplayan. Kızılderililer hani şamandırlar. Aynı şeyler, aynı adetler vardır. Orada artık bir ad alır ama aslında bir at verilir. Artık ata binmeye başlar. Ergenlik döneminde başlar ata binmeye. Şimdi ergenlik dönemidir eğitilme dönemi. İnsan ergenlik döneminde eğitilir. Ağaç yaş iken eğilir. Buradaki yaşlık yani artık meni geliyor. Eyvallah. Yaşlandı yani yaşlılık şey değil, yaşlanmakla ilgisi, seneyle ilgisi yok. Evet. Islaklık yani. Islak. Artık ıslanıyor. O ıslanıyorsa o eğitilebilir. Çünkü enerji, şimdi içsel enerji, içgüdü, libido diyoruz. Libido, eros, güçlü. Şimdi o anda çok şeydir, hırçındır. Çocuklarımızdan biliyoruz. 15-16 yaşına geldi mi duman attırıyorlar bize değil mi? Nefes alamıyoruz. Ama biraz hatırla sen de öyle yapmıştın. Ama o sırada eğitilir. Eğitilir, şöyle yap, böyle yap dediğiniz zaman yapamaz. İşte ne diyor? Bırakıyor onu götürüp uzaktan gözetiyor. Onun ne yapacağını gözlüyorsun. Ama onu kendi başına bırakmak. Yani Avrupa'da 18 yaşını bitirmiş sokağa bırakıyor. Hadi git bakayım. Hadi ormana bırakıyor işte. Git bakayım al gel oradan gel. Telef olur efendim aman olsun yani. Atsız o. Düşsün kalksın. O atsız. Gitti ve geri geldi mi ona at ver. İşte bu da ilginç değil miydi? Çok. Güzel. O zaman ata binip nereye gidiyoruz?
Hindistan'a gidiyorsun. Hindistan'a Ama yolda ata binmiş giderken şöyle hafif koştura koştura gidemeyiz. Hindistan uzak. Yok oğlum. Dinlene. Hani güzel gidiyor. O zaman da bir şey söylemek lazım. Yani kulaklar boş gitmeyiz değil mi? Dinleye. Dinleye. Ay yaşa be.